Bu 5 film bir belgesel değil. Her biri gerçek bir suçun küllerinden doğmuş, üstelik sinema olarak da başyapıt sayılan yapımlar. Gerçeğin kurguyu geride bıraktığı, izlerken bunlar gerçekten yaşandı mı dedirten 5 hikaye. Geri sayıma 5. sıradan başlıyoruz. 5. sıradaki özgürlük yazarları, çete şiddetiyle ve ırksal gerilimle bölünmüş bir sınıfa giren idealist bir öğretmenin gerçek hikayesi. Richard LaGravenese yönetiyor. Hilary Swank ise umudunu çoktan kaybetmiş gençlere sıradan bir defter veriyor. Yaşadıklarınızı yazın. Gerçek Erin Gruwell ve Freedom Writers öğrencilerinin günlüklerinden uyarlanan film, mahalleden okula taşınan şiddeti cezayla değil, sözle iyileştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Sert bir cinayet hikayesi arayan yanlış kapıyı çalar. Ama suçun bir gence nasıl kaçınılmaz bir kader gibi dayatıldığını ve bunun nasıl kırılabildiğini merak ediyorsanız, listeye bununla başlayın. 4. sırada daha 18'ine gelmeden pilot, doktor ve avukat kılığına giren bir dolandırıcı var. Steven Spielberg'in imzasını taşıyan Sıkıysa Yakala, gerçek Frank Abagnale'in milyonlarca dolarlık çeki taklit ettiği baş döndürücü sahtekarlık hikayesini anlatıyor. Leonardo DiCaprio kaçan, Tom Hanks kovalayan, ikisi arasındaki kedi-fare oyunu filmi, sıradan bir suç hikayesinden çıkarıp neredeyse hüzünlü bir baba-oğul masalına dönüştürüyor. Açık konuşalım, bu tüyler ürperten değil, baş döndüren bir gerçek suç. Zekanın bir silaha dönüştüğü, kovalamacanın bir oyuna karıştığı, akıcılığından kopamayacağınız bir film isteyenler için tam isabet. 3. sıradaki Para Avcısı, borsanın en açgözlü simsarının baş döndürücü yükselişini ve sert çöküşünü 3 saate sığdırıyor. Martin Scorsese yönetiyor, DiCaprio ise gerçek Jordan Belfort'u kusursuz bir enerjiyle canlandırıyor. Sahtekarlık, para ve kontrolden çıkmış bir hırsın hikayesi bu. Ama film olayları öyle baş döndürücü bir tempoyla anlatıyor ki, insan bazen suçluya hak verdiğini fark edip ürperiyor. İşte asıl rahatsız eden de bu. Korku değil, ahlaki bir sarsıntı. Kara komedinin sınırında gezen, hızıyla nefesinizi kesen ve sonunda sizi vicdanınızla baş başa bırakan bir gerçek suç filmi isteyenler buraya. 2. sırada, yıllarca çözülemeyen gerçek bir seri cinayetin peşinde tükenen 2 taşra dedektifi var. Bong Joon-ho'nun yönettiği Cinayet Günlüğü, 80'lerin Güney Kore'sinde işlenen gerçek Hwasong cinayetlerini anlatıyor ve bu kez tüyler ürpertici sözü en ufak bir abartı değil. Song Kang-ho'nun canlandırdığı dedektif, kanıtsızlık ve yetersizlik karşısında yavaşça çözülürken, film de bir polisiyeden gerçek bir kabusa dönüşüyor. Failin onlarca yıl boyunca asla yakalanmamış olması, o belirsizlikle kapanan son sahneyi unutulmaz kılıyor. Gerilim sinemasının zirvesini, sizi günlerce rahatsız edecek kadar gerçek bir karanlığı görmek istiyorsanız, bunu kesinlikle kaçırmayın. 1 numarada, Rio de Janeiro'nun bir favelasında organize suçun onlarca yıla yayılan amansız yükselişi var. Fernando Meirelles'in yönettiği Tanrıkent, fotoğrafçı olmayı hayal eden Rocket'ın gözünden bütün bir mahallenin çete savaşına teslim oluşunu anlatıyor. Gerçek Cidade de Deus mahallesinden ve Paulo Lins'in romanından doğan film, çocukların elinde silahların oyuncaktan daha hızlı büyüdüğü bir dünyayı acımasız bir dürüstlükle gösteriyor. Görüntüsü bir enerji bombası, kurgusu nefes kesici, hikayesi ise tam karnınıza inen bir yumruk gibi. Gerçekliğin nasıl başyapıt bir sinemaya dönüşebileceğini tek bir filmle görmek istiyorsanız, listenin tepesi tam da bu yüzden onun. Bu 5 film farklı kıtalarda, farklı suçların içinden çıktı. Ama hepsi aynı şeyi yapıyor. Gerçek bir suçu alıp ona bir ayna tutuyor. Ve o aynada gördüğümüz şey çoğu zaman suçlu değil, insanın ta kendisi oluyor. Peki sizce bu 5'inin içinde bunu gerçekten yaşamışlar demek en zor olanı hangisi? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım.